Horabox'tan herkese merhaba. Yeni bir soru cevap videosuyla beraberiz. Mekanı değiştirmedik ama bu sefer masayı değiştirdik. Değişiklik olsun diye. Ne diyorsun Serdar? L koltuk alacaktık, alamadık. Masayı değiştirdik. Bir L koltuk sponsoru olsa aslında fena olmaz. Evet, Deneriz var o yani. L koltuk olayı nedir ya? Ben onu merak ediyorum. Onu yorumu yapan arkadaş yazsın ya. Neden L koltuk? Evet. Yatarak mı yapacağız? L koltuk alın onu. yazıyor ama Evet, gerisi gelmiyor. sebebini anlayamıyoruz. Bir de her videoya yazıyor. Evet. L koltuk mu satıyor kendisi acaba? Bir de Bilemiyorum. Bunu bir rica edelim kendisinden, bizi aydınlatsın. Diyelim ve sözü Doruk'a bırakıyorum. Hoş geldin Doruk. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Vakit kaybetmeden ilk soruya başlıyorum. Tam da senlik teknik bilgi içeren bir sorumuz var. Hadi bakalım. Everose Rolex Day-Date saatimi sert bir şekilde çarptım. Kasanın sol yanında ciddi bir ezilme söz konusu. Metal parçalara uygulanan lazer kaynak dolgu işlemi benim saatime de uygulanabilir mi? Yani uygulanabilir teknik olarak, ancak Everose'un içindeki bakır miktarı diğer roz altın alışımlarından farklı olduğu için kaynakta kullanılan elektrodun tonu kasanın tonuyla uymayabilir. Yani dolduracak olan yer, hasar alan yer uzun mudur, ince midir, derin midir? Bunlara bakmak lazım. Belki sadece polisajla da kurtarabilecek bir darbedir, bilemiyorum. Ama teknik olarak mümkün, fakat renk tonunda bir sıkıntı yaşanabilir. Sadece Everose'a özgü olarak. Peki ben bir şey ekleyeyim. Bunu Rolex kendi bünyesindeki serviste bu hizmeti sunuyor mu? Yoksa dışarıdan mı bu hizmeti satın almamız gerekiyor? Ben Rolex'in kendi servisi bünyesinde lazer kaynağı işlemi yaptığını duymadım. Bilmiyorum, belki yapıyordur yani. Genelde onların kasa ve bilezik yenileme işlemleri polisajla sınırlı oluyor. Ama son zamanlarda buna duyulan talepten dolayı onlar da böyle bir uygulamaya geçmiş midir bilemiyorum. Sen hiç duydun mu? Ya siz niye bu teknik konularda beni kenara atıp duruyorsunuz? Sizin Sana yüzünüzden sormuştum. var ya, teknik bilgisi yok falan diye böyle biz şey olduk burada. Birincisi, Rolex öyle bir şey yapmıyor. Ha, ben burada raconu keseyim hemen. Ya. Eğer böyle elektrotla falan filan kaynak yapması gerekiyorsa Rolex'in öyle bir şeyi yok. Yani nihayetinde kasayı değiştirelim diyor. O kasayı alıyor, yerine yeni kasa veriyor. Yani Rolex'i soruyorsan Evet. konu o. Ama bana sorarsan Rose Gold'da öyle bir şey yapmak yani bence imkansız. Yani o Ton kadar açısından, zor bir şey evet. ki ton açısından. Yani Rose Gold dediğinde bir sürü Rose Gold şeyi var. Yani hangisini nerede bulacak da, yani ben yapılabileceğini sanmıyorum. Yapılır ama performanslı olacağını sanmıyorum. Peki, teşekkür ederim. Rica ediyoruz. Saat endüstrisindeki sertifikasyon sistemleri nasıl çalışıyor? Ne gibi farklar söz konusu? Bunu aslında sen cevap verebilirsin bence. Çünkü neden sen diyorum? Senin bununla ilgili güzel bir yazın vardı. Horabox.com'da bir makale hazırlamıştın. Yani o kadar kapsamlı olmasa da bence kısa bir değinme yapabilirsin Yok, diye bu arada düşünüyorum. o Doruk'un yazısının bence linkini de bu videoya Tabii, ekleyelim. Böyle ekleyelim. ansiklopedi gibi bir şeydi Evet, o yani. güzel bir Önemli bilgiydi. bir kaynaktı o yani. Lafı fazla uzatmayayım. Aslında bunlar hem mekanizmanın hem de saatin genel performansını hem de üretim kabiliyetlerindeki oradaki o ince detayların bir takım işte marka tarafından yüksek standartlarda olduğunun garantilendiği bir üretim sistemi olarak değerlendirebiliriz. Farklı farklı ticari isimler söz konusu. En bilineni kronometre, yani KOSK diye de geçen. İşte Evet. bunu mesela Omega Tudor Metas olarak değerlendiriyor. Chronofiable var. Patek mesela kendi Patek Seal adı altında kendi sertifikasyonunu kullanıyor. Uzun zaman İsviçre'nin üst düzey saatleri Cenevre mührü denen, işte Hallmark of Geneve veya Geneve Seal denen sistemi kullanıyordu. Burada yani yine bahsettiğim gibi hem belli standartları üretimde tutturulduğunu hem de teknik açıdan onların kendi değer yargılarına göre üstün bir işte kalite sunduğunu tüketiciye yansıtan bir takım mühürler. Son yorumlardan sonra şöyle bir soru geldi. Ben onu sorulaştırdım daha doğrusu. Serdar Oğal Horabox'ı bırakıyor mu? Bunu sen mi sorulaştırdın, böyle soru Ben mu sorulaştırdım çünkü orada aslında bence şunu yapmalı gibisinden bir takım yargılar söz geldi? Bu konusuydu. aslında bir soru değil, bir beklenti yani, değil mi? Yani Vallahi bir beklenti, umutla temenni, yani var işte, seven var, sevmeyen var. Ya işin ilginç kısmı, basit bir espriden, şakadan Ha, aslında vallahi iş mevzu nereye ne gidiyor? kadar uzamış yok. Biz yani koltuk değiştiriyorduk. Hadi sen git seni değiştirelim falan dedik. Yani Serdar'ın da benim de her zaman söylediğimiz, Doruk da bunu kesinlikle savunuyor, biliyorum. Bu bir ekip işi. Yani Horabox bir ekip olarak çalışıyor. Burada sizin görmediğiniz kamerasının arkasındaki arkadaşlarımız var. Bu videonun editini, kurgusunu yapan, rengini düzenleyen, sesini yapan arkadaşlarımız var. Ara görüntüleri ekleyen arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu ekipte herkesin belli bir işi var ve herkesin bu işi yapmaya ihtiyacı var bu başarının stabil bir şekilde devam edebilmesi için. Dolayısıyla yani Serdar Ağal'ın Horabox'tan ayrılması diye bir şey söz konusu değil. Ancak espri olur, öyle söyleyeyim yani.
Ya yok zaten niye ayrılalım? Biz burada gayet güzel bir iş yapıyoruz. Evet. Keyifliyiz. Yaptığımız işten keyif almaktan öte ortaya da bir değer çıkarmış vaziyetteyiz. İnsanlar bunu belki tam anlayamıyorlar ama Horobox bir medya. Bir medya kurmak o kadar kolay bir iş değil. Sen ve Doruk işte işin başından beri nelerle uğraştığımızı, neler çektiğimizi, bu işi buraya getirene kadar nelerle uğraştığımızı sen biliyorsun. Dediğim gibi bir medya yaratmak o kadar kolay bir şey değil. Bu hani bir tane kamerayı oraya koy, karşısına geç. Şimdi YouTube, o bu şu falan, herkes istediğini yapabiliyor. Tabii. Çok kaliteli yapanlar da var. Sadece işte kendi kendine oturup mikrofonu bile olmadan bir tane işte Samsung bilmem kaç cep telefonuyla çeken de var. Onların altında da yorum var. Bizim videolarımızın altında da yorum var. Yani ben kusura bakma Doruk, bir yere gitmiyorum maalesef, buradayım. Biraz daha bekleyeceksin. Hay Allah, ben kamera önüne geçmek için sabırsızlanıyordum. Ya daha ne kaç videodur ben yokum zaten. Muhtemelen bu soru da oradan çıkmış olabilir ortaya. Olabilir. O zaman yorumlara yazsınlar hangimizin videoları. Evet, Dizilerde insanlar belli karakterlere sempati duyuyorlar ya, onun gibi yani herhalde. Ya bu arada çok geçen değişik bir yorum okudum. Kanalı takip etme sebebim Burak ve Doruk yazmış biri. Evet. Bu arada benim de o. Kendisine. Ben de kanalı o yüzden takip ediyorum yani. Burak ve Doruk yüzünden açmıyor, oturuyorum, oh ne güzel. Bazen yurt dışı seyahatleri falan, çekimlerde olamıyorum ben. Doğru. En sevdiğim dönemler yani. Bu arada ufak bir ekleme yapayım. Serdar bahsetti yani bir medyayı bu hale getirmek kolay değil diye. 2014 Nisan'dan beri biz bu işle uğraşıyoruz. Evet, yani aynen şurada öyle. birkaç 10 hafta sene sonra oldu. 10 sene olacak yani dolayısıyla. Evet, gerçekten hiç kolay değil. Sıradaki sorumuz. Swatch'un Omega ve Blancpain'ın ardından bir sonraki işbirliğinin hangi markayla olacağını düşünüyorsunuz? Bence başka bir markaya gitmek yerine işte Speedmaster'ın ya da Blancpain 50 Fathoms farklı modelleri ya da farklı temaları diyeyim işte. Bir şeye adanmış. İşte ne bileyim, saniye kolu altından yapılmış. Kapağı kırmızı. Yaptılar onu da işte. Burak, Bitmez yani... ki bu Serdar. Yani mutlaka bir şeyler bulur insanlar aradıktan sonra. Bulur da şimdi şöyle bir şey oldu. Ben Blancpain'ın bir tanesini aldım. Öbürlerini almak için ben de bayağı bir çabaladım biliyorsun. Evet. Bir tane aldım. Bir de Blancpain'ı kullanmak da kolay değil. Otomatik ya o saat. Yani koyduğun zaman duruyor. Bu kadar mekanik saati olan insan bunu tercih ediyor. Umarım başka bir işbirliği çıkmaz oradan. Çıkarsa çok başarılı olacağını da düşünmüyorum. Ama herhalde senin dediğin gibi Blancpain'ın farklı versiyonlarını çıkarabilirler. Farklı detaylar ekleyerek bir şeyler çıkarabilirler. Yani. Ben biraz daha farklı düşünüyorum. Blancpain Omega kadar yüksek ses çıkarmadı. Çıkarmadı tabii. Bunu sizde zaten ortak fikrimiz. Acaba diyorum ki 50 Fathomas'un o işte döner bezelinin otomatik kalibresinin yarattığı bir kalite hissi de söz konusu Moon Swatch'a kıyasla. Belki Seamaster ailesine bir ekleme yapılabilir gibi bir düşüncem var ama bu benim şahsi düşüncem. Evet, onu hiç zamanla düşünmedim. göreceğiz. Evet, biz tabii o açıdan ben de düşünmedim. Ya biz Omega'dan aynı markadan bir daha gelmez. Çünkü Swatch Group bünyesindeki diğer markalarla çok da uygun bir işbirliği zor. Ne var? Glashütte var. Olmaz. Jacquet-Duro yok. Breguet falan. Harry Winston'da falan düşünsene. Biyoseramik ama pırlantalı yani. 3 boyutlu yazıcıdan çıkarıp pırlantalı yapabiliriz. Evet. Olmadı. Pekala. Aynı marka model için sunulan bilezik, kauçuk kayış, deri kayış, tekstil kayış seçenekleri arasından önereceğiniz hangisi olurdu ve neden? Benim direkt ilk aklıma gelen bilezik tabii. Ben bileziği seçerim ama modele göre de farklı seçimler de olabilir, bilmiyorum. Yani ben de modele göre değişmekle birlikte ilk tercihimi bilezikten yana kullanırım. Ondan sonra kauçuk tercih ederim. Sonuç itibariyle bence deriye nazaran daha az yıpranan ya da yıprandığını daha az belli eden bir kayış tipi. NATO'yla hemen hemen hiç rahat edemiyorum. Yani çok spesifik birkaç saat dışında NATO benim hiçbir zaman hoşuma giden bir şey değil. NATO anlamsız böyle bir, eğer kenardan yine hani laglardan bağlantılı değilse böyle bir yükseltiyor falan. Biraz önce konuştuğumuz o Blancpain Swatch'ta da saati bir takıyorsun böyle gecekondu gibi. Bu kadar. Kolunda sanki o kayışla düğüm atmışsın gibi bir hisse kapılıyorsun. Onu ben de çok yapamıyorum. Sonraki sorumuz. Su basıncına dayanım ile ilgili sayısal değerler ve bu değerler çerçevesinde yapılabilecekler tablosunda bir tutarsızlık olduğunu düşünüyorum. Özetle 30 metre su geçirmezliğe sahip bir saatte yüzemiyorsak neden su geçirmezlik değerinde 30 metre ibaresi var? Bence çok güzel bir soru yani. Bu soruyu soran bence şeydi. Ya onu bunu bırakın da burada niye metre yazıyor da ben yüzemiyorum diye sormuş. Evet bir feryat var orada yani. Ya arkadaş 30 metre diye aldık, havuza bile giremiyoruz. Kesinlikle. Buna Doruk Bey cevap verebilir bence. Atalım topu. Hem sorduruyorsunuz hem cevaplatıyorsunuz. Benim de oraya oturmam gerekiyor da neyse. Şimdi öncelikle orada 30 metreden ziyade 3 ATM kısmına odaklanmamız lazım. Çünkü oradaki basınç işte contaların
belli aktiviteler neticesinde karşılayabileceği maksimum basınç miktarı söz konusu. O 3 ATM'nin de günlük hayattaki açıklanabilir ve işte zihinde canlandırılabilir karşılığı 30 metre su geçirmezlik olduğu için özellikle oraya öyle yazılıyor. Ki yüksek emniyet marjları da söz konusu. Dolayısıyla 30 metre su geçirmezliğe sahip bir saat direkt 30 metreye inemez ama oradaki 3 ATM'den daha fazla basınca dayanabilecek şekilde bir conta sistemine de sahip. Bu arada bunu gerçekten ben merak ettiğimden sonra bir de bunun hani 1000 metresi, 3000 metresi, 5000 metresi var ya. Yani bunun testini nerede, ne şekilde, o basıncı uygulayacak şeyi nasıl buluyorlar, nasıl yapıyorlar? Onlar için özel yapılmış cihazlar var tank şeklinde. Yani belli bir limite kadar su kullanmadan sadece basınçlı hava kullanılarak da bu testler yapılabiliyor. Ama mesela Rolex'in Deep Sea Sea diyorları modelinin testlerinin yapıldığı tank Comex tarafından Rolex sadece saatlerini test edebilsin diye yapılmış özel bir tank ve içinde su var. Yani daha teknolojik açıdan gelişmiş Yani ileri aletler kullanıyor. O boyuttaki basınca geçtiğinde havayla falan onu yapması çok mümkün değil. Bu arada zaten o kadar basınç verdiğinde o basıncı verebilecek ürünün küçük bir şey olmasına ihtimal yok. Tabii. Yani çok bir daha hacim yüksek olması lazım. O basınca dayanıklı duvarların olması lazım falan. O küçük bir yerde olacak bir şey değil yani. Bumper tabir edilen otomatik mekanizmalar neden artık tercih edilmiyorlar? Bumper evet vintage meraklısı bir arkadaş sormuş belli ki. Bumper aslında rotasyonel yani tam dönebilen tam boy rotorların teknolojik olarak geliştirilemediği dönemlerden kalan bir şey. Yani karşılıklı gidip gelerek çalışan bir sistem. Bunun bence iki nedeni olabilir. Bir, henüz daha konvansiyonel, daha sağlıklı bir modele geçilmemesi. Geçildikten sonra bırakılıyor tabii haliyle daha kolayı bu olduğu için. İkincisi tabii ki şu harekette biraz daha fazla yıpranma var. Yani çok daha kısa aralıkta ve aşağıda ağırlık hep aynı yere gelecek şekilde duruyor. Ben zaman içindeki aşınmanın daha hızlı olduğundan dolayı da bırakıldığını düşünüyorum açıkçası. Kolda da her vuruş esnasında bir titreşim, bir darbe hissediliyor. Evet. O da biraz konforsuzluk yaratıyor. Son olarak Morris Grossman'ın Hamatic modeli bu kalibreye sahip. Bence incelemeye çok değer bir saat. Çok Gerçi soruyu soran arkadaşımız vintage severse bana sormuş olabilir yani. Beni bu ara vintage saat sevenler. Aram çok iyi onlarla. Yani neyse. Doğru. Peki. Military yani askeri temalı ile field, bunu da belki alan diye çevirebiliriz. Field watch arasındaki farklar nelerdir? Ben kısaca anlatayım. Gerekirse yine bir standart aslında bu. Aynen öyle. Yani sonuç itibariyle bir tanesi military olan askeri standart demeyeyim aslında askeri teknik şartnameye göre yapılmış bir şey. Yani o üreticiye askeriye tarafından o ihtiyaçlar doğrultusunda tasarlanmış bir şablon var. Buna göre bir saat üretiyor. Bu askeriyenin kıyafetleri, ayakkabıları falan içinde geçer. Bravo, yani bu adam bunu yapıyor. Ben de böyle istiyorum diyorum. Tam olarak bu. Ama Field Watch daha böyle outdoor'da kullanılacak. Sağlam, belli bir su geçirmezliğe sahip. Çelik, dayanıklı, çizilmez, kırılmaz. Ondan sonra her yerde eşlik edebilecek. Her koşulda okunabilecek. Ancak böyle spesifik bir kurumun belirttiği şartname ya da spesifikasyonlarla üretilmemiş. Daha keyfe keder tasarımlarla yapılmış saatler. Bir saati değerli kılan nedir? Sahibi. Yani benim açımdan tasarımsal olarak güzel olması lazım. Benim her zaman en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi. Daha sonra mekanizması olabilir, yapımında kullanılan teknikler olabilir, malzeme olabilir ama şimdi bence bu iki şekilde değerlendirmesi gereken bir soru. Yani bir insana bir saati değerli gösteren, değerli kılan nedir? Ve de genel geçer olarak bir saatin değerli olmasına sebep olan nedir? Maddi ve manevi olarak ikiye ayrılıyor. Maddi ve manevi. Yani manevi olarak bakacak olursak ben tasarımını, marka prestijini, arkasındaki tarihini. Arkasındaki hikaye bence. Yani. Evet, tarzıma olan uygunluğuna bakarım yani sonuç itibariyle. Ama şimdi bunların hiçbirini bana vermeyen bir saate de değersiz diyemem sonuçta. Kim bilir yapımında neler yapılmıştır. İşte tasarımı özeldir, kullanılan malzemesi altındır, içinde pırlanta vardır. Yani bu biraz çok geniş ve bence altta böyle ayrılması gereken, alt basamaklar olması gereken bir soru. Yani ben de maddi manevi olarak ikiye ayırabilirim bunu. Manevi tarafta zaten arkasındaki hikaye, onu söyledim. Ama bence sorulan soruda biraz daha böyle hani işin maddi kısmı öne çıkarılmış. Orada da ben komplikasyon diyebilirim ya. Yani aynı saatin 3 kollusunu düşün. Evet. 3 kolluya tarih eklenmesini düşün. Doğru. Kronografını düşün. Ne bileyim annual calendar'ı falan filan diye çıkıyor. Bence orada materyal de tabii önemli. Bir saatin çeliğiyle altının fiyatının aynı olması mümkün değil. Farklı çizgilerden farklı yükselişlerle fiyata değer katar. Ama bana sorarsan iş manevi kısımda yani arkasındaki hikaye. Yani. Benim bir sorum var müsaadeniz olursa. Tabii. Bir marka, herhangi bir marka size özel
bir tane saat yapmak için size ulaştı. Hangi markanın hangi modelini kendinize özel detaylarla bezersiniz? Yani ben bunu Horavax'ta da yazdım. Neden Patek Philippe 5270'i seçtim diye. 5270 bir serinin son versiyonu diyebilirim. Evet. Perpetual Calendar kronograf. Bence şu an saatçilikte yüksek komplikasyon diyebileceğimiz segmentte olabilecek en iyi kombinasyon Perpetual Calendar kronograf. Ben öyle bir şansım olsaydı Doruk'un sorduğu sorunun cevabı, o saati kendime göre böyle bir harmanlar yapardım yani. Custom siparişle. Orada kullanırdım hakkımı yani. Güzel. Yani hazırlıksız yakaladım. Evet, aynen. Ben de tabii kendi kullandığım, sevdiğim saatlerden örnek vereyim. Ben de bir Submariner isterdim. Bana göre detaylandırılmış. Hani ne olabilir bu? Doruk az buçuk tahmin eder diye düşünüyorum. Öncelikle eski kasa, yani 5 basamaklı koda sahip kasadan 16.618'i tekrar yapmanı isterdim. Yani komple sarı altın, lacivert bezel insertlü ve kadranlı olan model. Ama seramik. Ama seramik. Ama yine 40 mm yeni klipsle olmasını da isterdim bu arada. Ben şimdi senin söylediğin kafamda bile canlandıramadım yani. Nasıl bir kişiselleştirmedir bu, anlamadım 16.618 Lunet Blue'yu alıyorsun. Yeni bilezik takıyorsun. Seramik insert takıyorsun. 16.618'e yeni bileziği nasıl takıyorsun? Ya yapacak işte adamlar benim için. Baklaların içi dolu olacak. Evet. Komple altın olacak. Hı hı. O eski tip klips yerine daha işte katı hissiyatı olan klips olacak. Kesinlikle. Sen bu arada tabii sen bu soruya kesin çalışmışsındır. Biliyorum önceden çalışıyor. Bizi böyle sorursak daha iyi. Bence yarım saat Evet. anlatacak gibi. Biraz garip bir şey olacak. Bu arada ben de Rolex'ten giderim. Sahip olmadığım bir saat. Day date isterim. Evet. Ama bunu paslanmaz çelik isterim. Ve 39 milim olsun. Böyle acayip ben bunu bir anladım mesela. kombinasyon. Evet. Yani normalden biraz daha küçük, büyük modelinden biraz daha küçük. Tabii paslanmaz çelik olunca bu sefer fluted bezel koyamayacaklar. Evet. Domed ya da düz bezele de tamamım. Bu konuda da bir problemim yok. Ama paslanmaz çelik bir day date bence saat sektöründe bambaşka bir çığır açacaktır. Son sorumuz. Tek kollu saatlerin saat dünyasındaki yerini nasıl görüyorsunuz? Alacak olsanız hangi marka modeli seçerdiniz? Aslında insanların günün saatlerini ölçmek için kullandığı ilk teknolojinin bileğe taşınmış hali diyebiliriz. Bu bakımdan evet, hala saat sektöründe üretiliyor, tasarlanıyor, kullanılıyor olması güzel. Ama benim çok tercih edeceğim bir şey değil. Açıkçası ben yelkon akrebinin hareketini daha çok seviyorum. Yani ben saniye kolunu da severim mesela, öyle söyleyeyim. Orada sadece bir tane ibrenin olması çok hoşuma gitmiyor. Ama alacak olsaydım yani bence bunu bütçe dahilinde Meister Zinger'dan almak isterdim. Ya benim de aklıma yani başka bir şey gelmiyor ama onun bir sebebi olması lazım. Ben o sebebi senelerdir bulamadım. Yani neden tek kollu bir şeyle saati? Yani bu eskiye senin dediğin gibi bir atıf edilen bir şey mi? Bir de ben orada şeyi merak ediyorum. Yani burada bir kalibre yapıyorsun. Evet. İster istemez bu kalibreyi saati göstersin, zamanı göstersin diye Doğru. yapıyorsun. Evet. Ve o kalibre muhtemelen ufak bir eklentiyle ya da o çıkarılmamış bile olabilir. Evet. Dakikayı da oraya koyabileceğin gibi yine modifiye edilebilir. Yani güzelim kalibreyi neden böyle bir tane Downgrade. yani şey değil, bana çok böyle mantıklı anlaşılır gelmiyor. Bakıyorsun böyle saate bir tane ibre, Evet. bir de işte 2 ile 3 arası, acaba 2 çeyrek mi geçiyor 20 mi geçiyor falan, yani o biraz aksesuara döndürüyor, fazla aksesuara döndürüyor. Tek kollu bir şey konuşuluyorsa orada benim de aklıma Meister Singer'den başka bir şey gelmiyor yani. Doğru. Ben takipçimizin sorusunu çok sevdim. Çünkü bu tarz aykırı gösterim yöntemlerine sahip saatleri ben de çok seviyorum. İlgiyle takip ediyorum. Hem tek kollu olup hem de saat bilgisini de kullanıcıya sunan Jump Hour saatler var. Yani saat bilgisini diskle gösterip yelkovan yerine bir ibre koyan. Burada mesela LUC ailesinden Chopard'ın bir Jump Hour altın kasalı bir versiyon var. Neticede yine tek kollu, sadece yelkovan ama saat bilgisini de sunabilen bu tarz Jump Hour modeller hem o sadeliği hem de aynı zamanda kullanışlılığı bir arada sunabiliyor. Tabii o Gerald Genta'nın farklı gösterim, retrograde gibi olan atlayan Mickey Mouse'lar, şeyler var, Donald Mickey Mouse'lar falan, yani ona girersek o zaman iş başka bir noktaya geliyor. Ama benim söylediğim hani terazi gibi bir tane şey başlıyor 12'den, daha doğrusu 24'ten başlıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sen orada saati anlamaya çalışıyorsun ama orada tabii şey var. Bu bir alışkanlık. Bizim mesela kullandığımız HYT biliyorsun. Horavax'la limited edition yaptık. Ona da böyle baktığın zaman ortadaki dakikaya ben hiç baktığımı hatırlamıyorum. Kasanın çevresindeki o saati gösteren mavi sıvı bana baktığımda hani günün neresindeyim onu bir şekilde anlatıyor. Yani şuralarda gördüğümde işte tamam hadi yavaştan hazırlan Serdar, eve gidiyorsun falan modu oluyor. Yani farklı şeyleri beğenenler var. Bence de daha çok aksesuar gibi. Yani. Evet, biraz öyle oluyor yani. Bu haftaki soru cevap köşemizin de sonuna geldik. Takipçilerimize teşekkür ediyoruz ve yeni sorularını bizlere sosyal medya kanallarımız aracılığıyla iletmelerini rica ediyoruz.
Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bir hafta sonları. Teşekkürler, hoşçakalın.